Evet, The War Within'in ilk büyük içerik güncellemesi geçtiğimiz hafta Warcraft'ın 30. WoW'un ise 20. yılını kutladığı etkinlikte açıklandı. Undermined, Goblinlerin başkenti ve liderleri hain Galivix ile de burada yüzleşeceğiz. Goblin mimarisine, kültürüne doyacağımız bir patch olacak ancak ilk bakışta hayal kırıklığı gibi dursa da özellikle benim için çok büyük hayal kırıklığı. Olayın derinine bakarak ve kenara köşeye serpiştirilen detaylara göz atarak bu patch'in ve önemsiz gibi görünen Goblinlerin Nightfall'un yani Zatat'ın planında ne gibi bir öneme sahip olabileceğini anlamaya çalışırken tabii ki ayın diğer tarafına da bakacağız her şeye rağmen. Evet, daha fazla uzatmadan War Within'in ilk patch'i ne gibi sürprizlere gibi olabilir göz atalım. Undermine'da geçmeden önce hikayeyi oraya bağlayacak 11.07 patch'i ve Siren adasından kısaca bahsedelim. Bu adada World Soul'un kristalleşmiş parçalarından birini bulacağız. Aynı Beredar gibi ki ondan şu videoda detaylıca bahsetmiştim. Bu adaya yapacak çıkarmayı Goblinler ayarlayacak ve bizi oraya Gazdov yani Horde'daki Goblinlerin lideri götürecek. Adada Raykullar, Nagalar, korsanlar dolu yani aslında Jaina'nın da önemli rol alması beklediğim bir patch bu ki zaten Dalara'nın yıkılmasının ardından Kirintor'un kaderi de bu patch'te netleşecek. Knife ortalarda yok ancak Nagaların olması Ahşar için bir şeyler aramaya geldiklerinin işareti olabilir ki en son böyle önemsiz gibi görünen bir adaya Forbidden Reach'e gittiğimizde aklımızı başımıza alacak notlar ve kehanetler bulmuştuk. Ayrıca şu videoda bahsettiğim Haroner ırkına mensup Orvena da bizimle gelecekmiş çünkü Azeroth'un çağrısını duymuş yine ve burada yaşanacak olaylar Undermine'a doğru yola çıkmamıza sebep olacak. Evet, öncelikle Goblinleri konuya çok hakim olmayanlar için tanıtıp hikayedeki rollerini hatırlatıp ardından Galivix ve uzun süredir merak edilen Undermine'dan bahsedelim. Goblinler Titan Keeper Mimiron'un deneyleri sonucunda ortaya çıkmış bir ırk. Mimiron, Kajamite adında gizemli bir maddenin etiklerini anlamak için Uludağ çevresindeki ırklar üzerinde yaptığı deneyler sonucunda Goblin ırkının ortaya çıkmasına sebep oluyor çağlar önce ve bu Goblinlerin en kendine has özellikleri çok ama çok zeki olmaları ve bunun sebebi de Kajamite. Diğer kendilerine has özellikleri tabii ki paraya çok düşkün olmaları. O kadar düşkünler ki Azeroth üzerinde yaşanan savaşlar sırasında kim daha çok para teklif ederse onların tarafına geçmişlikleri var. Ana yurtları da Kajura Dağı'nın eteklerindeki Kezan Adası ve Undermine de aslında bu dağın altında. Ancak bahsettiğim yanardağ Kajuro kataklizm sırasında patlayınca Goblinler evlerinden oluyorlar ve Horde'a katılıyorlar. Galivix dahil. Ve Galivix kesinlikle güvenebileceğiniz biri değil yani. Kibir ve açgözlülüğün vücut bulmuş hali ki tasarımına bakarsanız bunun ne kadar başarılı yansıdığını görebilirsiniz. Yani elemanın aşağıda kendine ait sarayı var Galivix Pleasure Palace diye. Hatta daha kendi yüzünü kazıtmış yani. Kısacası gönül rahatlığıyla nefret edebileceğiniz biri. Hatta Galivix'in başımıza açtığı en büyük bela ne diye soracak olursanız aslında Battle for Azeroth ile başlayan sürecin sorumlusu kendisi. War Chief, a moment of your time. No doubt Galliwix wants to push his latest money-grubbing scheme. Rats scurry about their business. And get eaten if they're not careful. What is the rat up to? He does keep sending more goblins to Silithus. Nothing good has ever come out of Silithus. This will change everything. I told you. Yani Galivix Azeroth'i Alliance ile Horde arasındaki savaş için bahane olarak kullanılan Azeroth'un kristalleşmiş kanını herkesten önce fark etti ve Battle for Azeroth ile başlayan sürecin ardından da zaten günümüze geldik. Ve patch duyurusu sırasında öğrendik ki Galivix de zaten yeni raid'in son boss'u olacak. Bu ihtimal benim de bir süredir aklımdaydı zaten çünkü Goblin temalı bir patch'in duyurulacağını biliyorduk zaten. Ben de acaba burada karşılaşacağımız Goblinler yerin derinlerini Zaltat için kazıyor olabilirler mi diye düşünmüştüm ve Galivix'in de yani işini burada bitirmemizi bekliyordum. Ancak Ionazi Kostas şunu da vurguladı. Bu Undermine bölgesi ve hikaye bir yan hikaye değil. Tam aksine The War Within ana hikayesi için çok kritik bir aşama olacakmış güya. Ve Galivix de karanlık bir sır saklıyormuş.
olmuş. Aynı Nerebar Palas'taki Kayveza gibi. Aynı expansion içerisinde karanlık bir sırrı saklayan ikinci boss olacak Galivix ve Zaltat için gezegenin en derinlerine kadar kazarak ihtiyacı olan bir şeyi bulmaya çalışıyorsa şaşırmam. Umarım düzgün bir raid bitiş sinematiği olur çünkü bu raid'in ve patch'in World Soul'un tehlikede olmasıyla alakalı olduğunu vurguladılar. Yani Galivix hakkında son olarak bir teori var. Bana ait değil ama izlediğimde çok hoşuma gitmişti. Galivix'in şu an aktif olduğunu bildiğimiz ancak hala karşılaşmadığımız Dreadlord Detarok olduğunu ve Zaltat için değil Sire Denatrius için çalıştığına ve World Soul'u ele geçirmeye çalışacağına dair. Yani belli açılardan mantıklı bir teoriydi. O açıklama kısmında videonun linkini bırakırım. Bu raid'in Goblin severler açısından önemi şu olacak tabii ki. Gazlowe gerçekten onurlu bir Goblin olan Gazlowe neden Goblinlerin lideri olması gerektiğini kanıtlayacak ve Galivix'ten kurtulmamızın veya kaçmasının ardından yerini iyice sağlamlaştıracak ve Undermine'da kültürü ve kayıp tarihleri hakkında daha fazla şey öğrenme fırsatı yakalayacak. Ancak umuyorum ki bundan daha fazlası var. Gözden kaçın. Undermine duyurusunun ardından duyuruda göstermedikleri gözden kaçabilecek görselleri yayınladılar. Undermine'in yakınlarında parçalanmış bir Titan tesisi var ve bölgenin tasarımı size daha önce birkaç kez bahsettiğim Meddling Deeps ile birebir aynı. Yani yoğun Old God etkisinin ve belki de o çok tehlikeli Unsemic denen gücün yoğun olacağı bir yer olabilir. Yani yeni bir Titan tesisi bulduk Undermine'in hemen yanında ve renk paleti bana yine birini çok andırıyor. Hatta o kadar eski ve belki de önemli bir tesis ki Loka'nın heykeli bile var ama tabii ki parçalanmış. Bu tesisin Nuzot'un gerçek hapishanesi olabileceğini söyleyenler var. Yani o konuda tam emin değilim çünkü size daha önce bahsettiğim The Last Prison'ın yani Nuzot'u serbest bıraktığımız yerin lokasyonunu bilmiyoruz. Sadece denizin çok derinlerinde olduğunu biliyoruz ve aslında Najatar'ın haritada tam olarak nerede konumlandığını bilmiyoruz. Eğer Kazalgar taraflarına yakınsa evet belki de gerçekten Nuzot'un fiziksel hapishanesi dolayısıyla kalıntıları burada olabilir ve yine dolayısıyla etkisinin çok yoğun olacağı bir yer olabilir ve burada benim aklıma bir geliyor tabii ister istemez. Aleria aşağıya özellikle Meddling Deeps'e inmekten oraya ayak basmaktan bence kaçınıyor. Evet sevgili Blizzard tabii ki Undermine'daki bence bu çok kritik ve tehlikeli bölge keşfetmemiz için Orvene'yi yanımıza verebilir ama fırsat tepmek istemiyorlarsa Aleria'yı buraya indirirler. Madem Knife'u kayıp yani Zalatat Aleria da tetikte olacaktır ona dair bulabileceği her ipucu için. Tekrar av peşine düştüğü için de eğer buraya ayak basmak zorunda kalırsa çok zorlanabilir. Belki kontrolünü kaybetme aşamasına gelebilir. Warwick'in henüz Aleria'nın hikayesinin korku elementini çok vermedi. Onun için bu bölge müthiş bir fırsat olabilir. Veya burada Aleria'yı çağıran Zaltat değil de başkası olursa peki? Ya bu sefer derinlerde Aleria'yı çağıran, onu sonunda en yakınına çekmeyi başaran Nuzot olursa, benim Nuzot ve Aleria arasındaki ilişkiye dair ne düşündüğümü bilenler vardır burada zaten. Onu birazdan detaylandıracağım iyice. Her ne kadar patch'in odağı Horde hikayesi ve karakterleri olacak gibi gözükse de Aleria buraya inecek olursa iradesi ciddi bir teste sokulabilir. Fakat benim beklentim bu patch'te değil, bir sonrakinde merkezde olması. Tamamen merkezde. 11.1'in Undermine hakkında olabileceğini ve Goblin temel olacağını biliyorduk. Çünkü aylar önce buna dair bazı kodlar sızdırılmıştı. Aynı sızıntıda bir de Ethereal Raid kodu bulunmuştu. Çok şükür ki son patch ve The Warwick'in hikayesinin zirveye çıkacağı noktada olacak. Şimdi Ethereal'lar demek zaten Aleria demek. Ve Locus Walker. Aleria ve Locus Walker'ın sonunda tekrar bir araya geleceği patch olacak ve Nuzot eğer gerçekten hala bir şekilde aktifse benim düşündüğüm gibi gözünü Aleria'ya dikecek. Fakat bundan da önemlisi Aleria iyice derinlere inmek zorunda kalacak. Neden mi? Çünkü yine birkaç ay önce bu sefer de bir bölge ismi sızdırılmıştı. Rootlands. Kök diyarları. The War Within'in son patch'inde Haronil'lerin büyük rol oynayacağı kesin çünkü oynanabilir ırk ormalarına kesin gözüyle bakılıyor artık. Böyle bir durumda bu kökler neye ait olabilir? Haronil'lerin görevi en çok önem verdikleri şey Ashgard'e yayılmış kökleri korumak ve Karakan'ın iyice yayılmasını engellemek. Bu köklerin neyin parçası olduklarını tam olarak bilmesek de ilk World Tree Elunayer'in kalıntıları olabilirler. Evet böyle World Tree var aslında ve Amantul Eonar'ın diktiği o ağacı görür görmez sökmüştü gezegende kurmaya çalıştığı düzene zarar verebileceği için. Eonar eline olan sevgisinin canlı bir sembolü olması için Azeroth'u bulduklarında gezegene diktiği tohumla Elun'u onurlandırmak istemişti ancak ağacın köklerinin yaşamın kontrolden çıktığını fark eden Amantul
Eonor'a bağırmış ve ağacı gezegenin yüzeyinden söküp atmıştı. Veya ilk ve en büyük World Tree Grainir'in de kökleri olabilir, ancak her türlü bu kökler World Soul'la doğrudan bağlantılı ve eğer Ethereal'lara bunlara ulaşmaya başarırlarsa o kökler üzerinden World Soul'u corrupt etmeye çalışabilirler. Belki de Galevix'in amacı budur. Gerçekten Zaatat'la anlaşmıştır ve gezegenin çekirdeğine o köklerin en derine inecek tüneli açmak için çalışıyordur. Alere de bu yüzden iyice derinlere inmek ve belki de iyice yoğunlaşan karanlıkla yüzleşmek zorunda kalacak ve iradesi test edilecek. Fakat ya Beledar? İşte o konuda da en az bunun kadar rahatsız edici bir detay var ve bunu resmi olarak duyurdular. Evet, patch duyurusunun ardından içimde gerçekten heyecan uyandıran kısım Nightfall. İçeriğin ne olduğunu bilmiyoruz ancak adı bile size şu videoda bahsettiğim Order of Night'ın odak noktası olacağını anlamak için yeterli. We have learned to embrace the dark. Be not afraid. Let it embrace you. Let night be unending. Eternal night. Bence baskın fazları olacak. Şu an ışık fazında, yani ışığının baskın olduğu, dönem dönem karanlığa döndüğü aşamada. Bu yüzden Anduin'i çağırdı. Ben WoW'un hikaye anlatımını azıcık biliyorsam o kristal en geç 11.1'in sonunda karanlığın baskın olduğu faza geçecek. Ve bu sefer Alere'yi çağırmaya başlayacak. Order of Night yani gece tarikatı Beledar'ı kalıcı olarak olmasa bile uzun süreli karartmayı başarabilir. Ve biz de süreci tersine çevirmeye çalışabiliriz ve Aleria burada da ağır bir sınav verebilir. Çünkü kristal veya kristalin içindeki her ne veya kimse onu çağırmaya başlayabilir. Ayrıca sunumun sonunda Ioana Zikostas şunu dedi. But rest assured, Undermine plays a vital role as a continuation, a next chapter in the many stories that are unfolding in the War Within. We will have a lot more to share on that front in the months ahead. Yani evet, Nightfall kesinlikle Hallowfall'a düzenlenecek ağır bir saldırı ve Beledar'ın kararması hakkında olacak. Ancak beni asıl meraklandıran, çok heyecanlandıran, boşuna da beklentiye girmek istemediğim ancak gözümün önünde yazan o şey. Horrific Visions. Ben en başta acaba bu Horrific Vision'lar da Beledar'a bağlı olur ve onun oluşturacağı görülerle mi uğraşırız diye düşündüm ancak özellikle tekrar ziyaret edeceğimizi vurgulamışlar. Bunlar yerin değil. Zamanında Visions of Nuzot sırasında Nuzot'un oluşturduğu iki görü. Horrific Vision of Orgrimmar var ve Horrific Vision of Stormwind. Peki bu iki görünün yalnızca alternatif ihtimalleri olan bu iki görünün son bossları kimlerdi? Orgrimmar için Troll, evet. Stormwind içinse Father, do not listen to the whispers. I have ignored them for too long. They speak the truth, Eritor, and you will hear them. I will make you hear them. No. Never. The light could not save them, and it will not save you. yani neden bu anı tekrar ziyaret ediyoruz? Neden şimdi? Neden Aleria'nın en çok baskı altında olduğu ve aktif olduğu dönemde Nuzot'un herkes içinden Aleria'yı seçtiği görüyü ziyaret edeceğiz? Niye bu kadar yıl sonra ve nasıl? Acaba bu işi Chromie ve turuncu ejderhalar mı organize edecek? Belki de o visionlarda bugünü etkileyecek bir sıkıntı yaratacak bir bozulma, kırılma yaşanacak. Bugünü etkileyecek ha? Kimi sıkıntıya sokabilir o visionlarda yaşanacak bir aksilik? O visionları gerçeğe yakınlaştıracak bir ihtimal. Aleria'yı çok büyük sıkıntıya sokacak bir ihtimal. Ya da Nuzot gerçekten bir şekilde hala aktif ve sonunda fırsatını bulunca belki de Beledar karardığı için o visionları tekrar aktive edecek. Aleria'yı kışkırtmak için de yapıyor olabilir. Ya da tam aksine Evil Area'yı, evet ona Evil Area diyorum. Her defasında kötü Area demekle uğraşmamak için kendi dizaynım zaten. Evil Area'yı gerçekliğimize taşımak için. Yani alternatifli gerçeklikten Aleria'nın bu kutsanmış ve kendini karanlığa tespit etmiş halini bizim gerçekliğimize çekmeye çalışabilir. Ya da Aleria'yı bu gerçeklikteki Evil Area'yı kullanarak zorla dönüştürmeye çalışabilir. Veya eğer bu visionlar bir anda bizim günümüzde tekrar ortaya çıkarsa biz ne olduğunu kontrol etmeye girdiğimizde Aleria da bizimle gelmek isteyebilir. Ve böyle bir durumda o dönüşmek istemediği, korktuğu şeyle ilk kez doğrudan yüzleşmek zorunda kalabilir. Evil Area için çok erken, yani gerçekten başımıza bela olması için. Fakat ilk kez gerçekten gösterilebilir ve Aleria'nın bence gizlediği o korku iyice ağır basmaya başlayabilir. Ve tam Zlaatat'a karşı güvenini kazanmışken bu kez kendinden korkmaya başlayabilir. Göreceği için. Yani biliyorum bu savaş aslında Zlaatat'la Aleria arasında geçecek. Fakat yani bilmiyorum niye şu an
Neden? Bu kadar yıldan sonra Legion ve Battle for Azeroth'tan kalan şeyleri toparladıklarını biliyorlarken, N'Zoth hakkında bu kadar ipucu arka arkaya verilmişken niye şimdi bu? Hatta bir de şunu hatırlayalım. Has the downfall of the old god brought you at least a measure of peace? The whispers did not end with his defeat. In fact, it seems new voices have joined the chorus. When I think of the nightmares he forced into my mind. N'Zoth'un Battle for Azeroth'un sonunda ölmesinin ardından Aleyran'ın zihnindeki seslere, onun deyimiyle Kore'ye bir sesin daha katılmış olması. Tam bu olayın ardından N'Zoth ölmesinin, belki de aslında vücudundan kurtularak özünün serbest kalmasının ardından kendini kayıp olan Blade of the Black Empire'ın içinde korurken Aleyran'ın zihninde de yerleşti. Yani bir önceki videoda demiştim, Aleyran'ın asla karanlığa düşmeyebilir belki de ama yaklaşacaktır. Ama bunun tam şu anda geliyor olması bilmiyorum. Ruhum hazır değil sanırım. Ama siz en iyisi izlemediyseniz şu videoyu bir izleyin, hatta arkadaşlarınıza falan yollayın. Evet, belki de yapmamam gerekiyor ama ben yine de beklentilere girdim çünkü ben böyleyim oğlum, gazla çalışıyorum, ne yapayım. Yani peş teorisinden sonra beni cidden heyecanlandıran şey şu son konuştuğumuz kısım oldu ve o yüzden videoyu da biraz geç attım. Yani video çekesim yoktu bu kısım üzerine düşünmeye başladık. Goblin hikayesi olmasıyla alakası yok bu arada. Onlar da kaç yıldır bekliyorlardı bugünü. Biraz da onlar hak ettikleri süreyi aslında. Benim derdim çok başka. Yani benim mental bitti, bakalım nasıl dayanacağım Saga sonuna kadar. Neyse bakalım, umarım sevmişsinizdir videoyu. Hakkında nedense hiçbir şey bilmediğimiz bir patch hakkında sizi bilgilendirip ne olabileceği üzerine konuşmaya çalıştım. Elun videosu için de teşekkür ederim. Yani Türk topluluğunda Elun'a böyle ilgi olduğunu bilmiyordum. Ve evet, bugünlük video bu kadar. Dilediğiniz için sağ olun. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar saygılar, sevgiler.